Otizm pek de duymaya alışık olmadığımız, duyduğumuzda şaşırdığımız bir hastalık. Bu kelimeyi insanlar sadece reklamlarda ve sokaklardaki duvar afişlerinde görüyor genelde. Oysa bunun bir hastalık olduğunu ve yaşam boyu insanın her anında yanında, yakınında hissettiği bir süreç olduğu çoğu kez kimsenin aklından geçmiyor. Amerikan Psikiyatri Derneği'nin en son verilerine göre her 100 çocuktan birinde otizm görülme olasılığı var. Ve Türkiye'de toplam 450 bine yakın otizmli birey yaşıyor. Türkiye otistik bireylerin yaşamları konusunda her ne kadar istenilen seviyeleri yakalayamamış olsa da hem devletin hem de özel kurum ve kişilerin açtığı birçok otizm eğitim merkezi var. Ve belki de bunların içinde en farklı olanı da Sportizm, Otizm Spor Kulübü. Bener Erkorur çocukluğundan bu yana sporun içinde olan bir isim. Bir süre Fenerbahçe Spor Kulübü'nde sporculuk yaptıktan sonra özel hocalık yapmaya başlamış. Ve bir gün yüzme havuzunda eğitmenlik yaparken karşılaştığı bir olayla tüm hayatını değiştirmeye karar vermiş. Yaşamımı İstanbul'dan Sapanca Kırkpınar'a taşıdım. Sapanca Kırkpınar 4 mevsimle yaşama uygun bir yer. Bu uygun imkanlar içerisinde öğrencimle birebir yaşamaya başladım. Yaklaşık 5 yıllık bir süre beraber yaşadıktan sonra öğrencimde farklı gelişimler söz konusu olmaya başladı. Kazandığı spor beceriler onun özgüvenini ve beraberinde fiziksel görünüşünü geliştirmeye başladı. Bu gelişimle beraber etraftaki diğer otizmli bireylere baktığımda gerçekten de birbirinden farklı olmaya başladı. Uluslararası seminerlere, toplantılara katılarak otizmin ne demek olduğunu ve bu otizm konusunda daha neler yapılabileceğini araştırmaya başladım. Şöyle bir şey gördüm. Bireyler hep akademik yönden, beynin gelişimi yönünden bir program içerisinde tutuluyor. Fakat biliyorsunuz insan sofistike, tamamen harekete dayalı bir varlıktır ve bir karakteristik özelliği de egzersizdir. Egzersiz yapmaya programlanmıştır. Ve ben otistik çocukların egzersiz yaparak, spor yaparak da bir noktaya gelebileceklerine inanarak çalışmalarımı yaptım. Bu yaptığım çalışmalar sonucunda otizmli öğrencim masa tenisi, tenis, yüzme ve kayak becerilerini kazanmaya başladı. Bu becerilerimi kazandırdıktan sonra şunu gözlemlemeye başladım. Sporda kazanılan beceriler yaşama ilişkilendirilebiliyor. Masa tenisinde kazandığı beceri ayakkabı bağlamaya, bunun beraberinde restoranta gittiğinde çatal bıçak kullanmaya, spor sayesinde kazandığı öz disiplin ve spor ahlakı sayesinde bir sinemaya gidebilme, bir restoranda ailesiyle beraber oturabilme, vücudundaki o hiperaktivite ve anlamsız davranışlar artık kontrollü davranışlara dönmeye başladı. Burak Erdoğan isimli otizmli bireyle bu maratona başlayan Bener Erkorur, 10 yıl önce Sportizm Otizm Kulübü'nü kurdu. Hedefi otizmli bireyleri sporla birlikte yaşamın içine katmaktı. Bu kulüpte yüzme derslerinden masa tenisine, kürek eğitiminden tenis derslerine kadar birçok dalda eğitim veriliyor. Bener Erkorur, bir tesadüfle başladığı yolda kocaman bir spor kulübü kurdu. Başaramazsın diyenlere inat, azimle ve gayretle otizmli bireyleri spor aracılığıyla yaşama adapte etmeye çalıştı. Verdiği mücadeleyle hem otizmli bireylerin hem de ailelerin hayatında kocaman bir fark yarattı.